Dev kitap alışverişi. Bir okurun en çok sevindiği zaman ne zamandır? Yeni kitap aldığı zaman. Prime günleriyle beraber sepetimde uzun zamandır beklettiğim o 20 küsür kitabı almış bulunmaktayım. Küçük bir kaza yaşadığım için bugün konu mankeni kullanacağım. Kitapları kendisi tanıtacak. Hazırsanız kutumuzu açalım ve içinden neler çıktığını görelim. En heyecanlandığım kitapla başlamak istiyorum. Objektivizmin yaratıcısı Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı isimli bu kitabını aldım. Neredeyse 1000 sayfalık bir kitap. Çok gözümü korkutuyor ama artık kaçamayacağım bir noktaya geldim. Bunu bir an önce okumak istiyorum. Bu ara bir hazırlık olması için Müfermit Ahlakı Üzerine isimli bu kitabını aldım. Felsefi denemelerinden oluşuyormuş. O nedenle bir giriş olacağını düşünüyorum. Umarım olur. Belki daha çok zorlanırım bilemiyorum ama bunu da çok merak ediyorum. Antik Yunan felsefecilerin yine en bilinenlerinden Epikür'ün şu Özdeyişler, Mektuplar ve Aforizmalar isimli düşüncelerini içeren kitabı aldım. Bunu da yine çok merak ettiğim kitaplardan biri olarak sıraya koyuyorum. Şöyle Kinik Felsefe Fragmanları isimli Kinik felsefenin kurucusu Diyojen ve Sokrates'in öğrencisi olan Antitenes'in fragmanlarını içeren bir kitap aldım. Bunu da kinizme biraz daha detaylı bir giriş yapmak için okuyacağım. Yunan felsefesinin kurucusu Sokrates'in düşüncelerini içeren yayına Zümrüt Bıyıklıoğlu tarafından hazırlanmış şöyle bir cep kitabı tarzında bir kitap aldım. Sokrates'in yazılı hiçbir eseri bulunmuyor. Sadece düşündükleri öğrencisi tarafından yazıya geçiriliyor. Günümüze ulaşan sözlerinin bu kitabı hazırlayan kişinin araya koyduğu bilgilerle böyle küçük bir tanıtımı yapılmış. Daha önce bu seriden Epiktetos'un düşüncelerini içeren hazırlanan kitabı dinlemiştim. Şimdi bir de bunu okumak istiyorum. Celal Şengör'ün çevirdiği Comfort'tan Sokrates Öncesi ve Sonrası isimli bir de şöyle bir kitabım var. Yunan felsefesinin gelişimine dair açık bir kavrayış kazandırıyormuş. Bu kitap arkasında yazanlara göre Sokrates'ten önce İonya bilimi, Sokrates, Platon, Aristoteles başlıklarını içeriyor. Felsefe kısmında son olarak Aristoteles'ten Nikomakos'a Etik var. Aristoteles bu kitabı en büyük oğlu olan Nikomakos'a atamış. İyinin ve iyiliğin amacı olan mutluluktan bahsetmiş. Bakalım Aristoteles oğluna ne gibi öğütlerde bulunuyor. Bu kitapta da bunu göreceğimi düşünüyorum. Thomas More'un Ütopyası'nı okuduktan sonra başka ütopyalar da merakımı çekmeye başladığı için Francis Bacon'dan Yeni Atlantis isimli bu kitabı aldım. Burada da Bacon'ın ideal devletini göreceğiz diye düşünüyorum. William Morris Hiçbir Yerden Haberler. Bu da politik değişimin nasıl gerçekleşeceğini ayrıntılı bir biçimde anlatan bir ütopyaymış. Bu iki yeni ütopyayı okumak için de sabırsızlanıyorum. Bir de daha önce hiç Bacon okumadığım için Bacon'ın bir de denemelerini aldım. Bilimin gücünü vurguladığı başlıca eserlerinden biriymiş denemeler. Bunu da okumak için de sabırsızlanıyorum. Sesli kitaptan dinleyip hayran kaldığım Pessoa'dan Anarşist Banker. Bunu da kitaplığımda bulundurmak istediğim için ve sonra tekrar okumak istediğim için satın aldım. Klasik korku öykülerinde ve bu yakınlarda okuduğum Paris Bir Şenliktir Hemingway'in kitabında adını sıkça gördüğüm Rudyard Kipling'den Orman Kitabı isimli bu çocuk kitabını aldım. İnsan ve hayvan arasındaki dostluk üzerine klasikleşmiş bir hikaye olarak geçiyor. Kipling döneminin en çok satan yazarlarından biriymiş. Yani zengin bir yazarmış. O yüzden o döneme hitap eden bu kadar ne yazdı çok merak ediyorum. Bu da onun en ünlü kitaplarından biriymiş. Bunu da yine okuyacağım. YouTuber bir yazar olan bir kanalda Virginia Woolf'un şu kitabını görmüştüm. Bir Yazarın Güncesi isimli. Bu kitap Virginia Woolf'un 27 yıllık hayatında yazdığı her şey. Aslında onun bütün günlüklerinin toplamıymış. 26 defterden oluşuyormuş ve bütün eserleri üstüne, bütün düşünceleri, tanıştığı insanlar üzerine tüm düşüncelerini içeriyormuş. O yüzden Virginia Woolf'u okumak için iyi bir kaynak olacak. Kendi elinden yazılmış bir kitap olarak yorumluyordu o sayfada. Bunu da çok merak ediyorum. Yine bir Borges kitabı Fictiones ya da Fictions diye mi okunuyor bilmiyorum. Büyü, gizem, mitoloji gibi hashtagler var arkasında. Bunun içeriğini çok bilmesem de Borges'in yazdığı bir kitap olduğu için bunu da çokça merak ettiğim için aldım. Yine dinleyip çok beğendiğim ve kitaplığımda bulundurmak istediğim Coelho'dan Akra'da bulunan El Yazması isimli bu kitabı da satın aldım. Lost dizisini izlediyseniz oradaki Sawyer karakterinin sıkça kitap okuduğunu biliyorsunuzdur. Ben bu Sawyer'ın neler okuduğunu çok merak etmiştim ve onun bir listesine ulaşmıştım.
Bu kitap da onlardan biriydi açıkçası. O listeyi tamamlamaya çalışıyorum yavaş yavaş. Casares'ten Morel'in Buluşu isimli bu kitap yine o listede yer aldığı için bunu da satın aldım. Borges gibi Casares de Arjantinli bir yazarmış. 2 tane Arjantin edebiyatı kitabı almış olmuşum bu alışverişte. Gerçeküstüyle gerçeklik arasında gidip gelen bir hikaye anlatılıyormuş burada da. Bunu da oldukça merak ediyorum. İsminin böyle okunmadığına eminim. Yine Sauveury'nin okuma listesinde olan Madeleine L'Engle'den Zamanda Kıvrılma. Aslında Sauveury'nin okuduğu o kitapların hepsi Lost mitolojisini yaratan ve ona şekil veren kitaplar olduğu görülüyor bu listeden bakılınca. Bu Zamanda Kıvrılma da yine adadaki olağanüstü olayların aslında bir anlatısı olabilir diye düşünüyorum. Bu romanı okumak için de yine sabırsızlanıyorum. Atol Behramoğlu Okyanusla İlk Karşılaşma isimli şu şiir kitabını aldım. Atol Behramoğlu'nun kendi kitaplarının bulunduğu bir müzesi vardı Eskişehir'de. Oraya gittiğim için ilk defa orada karşılaşmıştım. Kendisini tanımıyordum daha önce. Orada merakım sardığı için bir de bu kitabını almış bulundum. Shakespeare'in bende bulunmayan oyunlarından biri Julius Caesar. Shakespeare'in Roma İmparatorluğu'na odaklanan ilk oyunuymuş bu da ve bende olmadığı için de bunu aldım. Terry Eagleton'dan Şiir Nasıl Okunur? Bunu Prime indirimlerinde gördüğüm için aldım açıkçası. Hakkında herhangi bir şey bilmiyorum. Şiir eleştirisini burada işlevler ve mantık yoluyla herhangi bir formül ve şablon olmadan anlatıyormuş Eagleton. Bakalım nasıl bir kitap, bunun da içeriğini çok merak ediyorum. Şiir okumaya ben de yavaş yavaş başladım aslında. Çok da bir fikrim yok açıkçası. Sadece duygusal olarak okuyorum şiirleri. Bir de buradan mantık çerçevesinde okumayı öğrenirsem çok güzel olur diye düşünüyorum. Daniel Harms'tan bugün hiçbir şey yazmadım. Bunu da bir takipçimle konuşurken kendisi bana önermişti. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Kitabı şöyle bir baktım ve açıkçası çok da merak ettim. Sovyet avantgard edebiyatının en önemli isimlerinden biriymiş Daniel Harms. O yüzden burada neler okuyacağımı da yine çokça merak ediyorum. Toplam 21 tane kitaptan bahsetmişim bugün. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Aşağıya bir kitap emojisi bırakırsanız o kişilerin kim olduğunu öğrenmeyi çok isterim. Kendinize iyi bakın.